Herkese selamlar kıymetli dostlar. Arda Güler'in Leganes maçı performansı İspanyol basınında gündem oldu. Arda Güler hakkında çıkan haberleri işleyeceğiz. Bir de takımın maaş dengelerinin nasıl olduğuna dair haberler var. Onları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle İspanyol Marca gazetesinin haberiyle başlayacağız. O maçla ilgili değil, Leganes maçıyla ilgili de onun öncesindeki antrenmanla ilgili bir haber yapmış. Çok uzun değil, kısa bir haber. O yüzden onunla başlıyorum. Arda Güler hem yeteneği hem de fiziksel durumuyla teknik heyeti etkilemeyi başardı demişler. Mourinho büyülendi demiş Marca gazetesi. Bakın neler yazmışlar. Arda Güler sözden öncesi hazırlıklarına adeta roket gibi başladı. Takımı olağanüstü fiziksel bir formda geri dönen Türk futbolcu hem kalitesiyle hem de işe dönüşteki zihniyetiyle Mourinho'yu büyüleyerek üzerinde muhteşem bir izlenim bıraktı. Genç oyuncu ilk antrenmanlardan itibaren yeni Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olmak istediğini gösterdi ki Marca gazetesinin haberinin bir kısmında da şu yazıyordu. Bernardo Silva ile olan forma mücadelesinde, yani bütün basın bunu yazıyor. Ben o yüzden bunu aktarıyorum. Herkes Bernardo Silva ile Arda Güler'in bir forma mücadelesine gireceğini yazıyor. Marka da demiş ki bu forma mücadelesinde Arda Güler önde demiş şu an. Bir de maaş listesi yayınlandı. Bugünlerde görmüşsünüzdür. Oyunculara ödenecek olan haftalık maaş listesi. Bunun en zirvesinde Mbappe var. 600 bin euro alacak her hafta. Vinicius Junior onu takip ediyor 480 bin euro ile. Herkes okumaya gerek yok ama dikkatimi çekenlerden biri Fede Valverde 320 bin euro alıyor. Bernardo Silva 308 bin euro alıyor. Dean Huijsen 180 bin euro alıyor. Brahim Diaz 140 bin euro alıyor. Arda Güler de 100 bin euro alıyor haftalık. Bunları da söyleyeyim. Peki şimdi geçiyoruz. Asıl videomuzun başında da söylediğimiz Leganes maçı sonrası Arda Güler'le ilgili çıkan haber. Arda Güler bu maçta bir asist yaptı. Valverde'nin golüne asist yaptı. İlk golü atmıştı Valverde ki Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı bu gol ki Arda Güler çok güzel tam orta sahanın yayından ceza sahasına doğru bırakıyor. Valverde de topa şöyle bir dokunuş yapıp kontrol edip sonra da güzel bir gol atıyor. Tabii ki orada önemli olan o asistin güzelliği. Çünkü Valverde'yi çok iyi pozisyona bıraktı. Bununla ilgili de Defense Central'da bir haber çıktı tabii ki de. Arda Güler beklentilerden daha iyi oldu. Bernardo Silva'nın işinin zorlanacağı düşünülüyor başlığıyla bir haber yazıldı. Diego Vargas aslında haber gibi ama bir yandan da şey gibi köşe yazısı havasında niteliğinde bir haber. Bakalım Leganes maçıyla ilgili Arda Güler hakkında neler yazmışlar. Birazcık uzun bir yazı. Mourinho'nun Arda Güler'in kalitesinden şüphe duyduğu söylenemezdi. Ancak Portekizli teknik direktörün Türk oyuncunun potansiyelinin boyutunu tahmin edememişti. Arda'yı zaten tanır olmasına rağmen teknik direktör yeteneğinden çok daha fazla etkilendi ve Real Madrid'de bu yeteneğin şimdiye kadar yeterince değerlendirilmediğine inanıyor. Öyle ki kişisel favorisi Bernardo Silva'nın bile Madrid kadrosunda Arda'nın yerini alıp alamayacağı ciddi şüphe uyandırıyor. Arda Güler Leganes ile yapılan hazırlık maçında Real Madrid'in en iyi oyuncusu oldu ve Mourinho'nun oyunun antrenmanlarında gösterdiği muazzam kalite ve potansiyel hakkındaki şüphelerini doğruladı. Portekizli teknik direktör elinde işlenmemiş bir elmas olduğunu biliyordu. Ancak şimdi Arda'nın kulüpteki gelişimini geçmişte alınan bir dizi karar nedeniyle durduğuna inanıyor ve Türk oyuncunun tam potansiyele ulaşabilmesi için bu kararları düzenlemeye çalışacak ve düzeltmeye çalışacak. Eskiden alınmış kararların kötü yansımalarını düzeltmeye çalışacak diyor. Bernardo Silva Real Madrid'de Arda Güler'le zorlu bir rekabette karşı karşıya aslında. Aslında teknik direktör Real Madrid'de genç oyuncunun kalitesine biraz şaşırdığını itiraf etti. Bu oyuncu prensip olarak ona göre benzer profildeki Bernardo Silva ile ilk 11'de yer almak için rekabet edecek. Şu anda Mourinho Arda'nın vatandaşına göre daha önde olduğunun farkında. Ancak
transferi kişisel bir kumar olsa da onu yedek kulübesinde bırakmak da kolay olmayacak. Çok zor bir karar vermek zorunda kalacak Bernardo Silva ile Arda Güler arasında. Mourinho Arda Güler'i Real Madrid'de oynarken izlemiş ve onun özel bir oyuncu olduğunu açıkça belli etmişti kendince. Ancak teknik direktör onun sadece özel değil, bir döneme damgasını vuracak bir oyuncu olduğunu keşfetti. Onu bir neslin ikonuna dönüştürmek için gerekli adımları atmaya şimdiden başladı. Arda henüz 21 yaşında ve önümüzde uzun bir kariyeri var. Mourinho da bu kariyerde belirleyici bir şekilde katkıda bulunmak istiyor. Portekizli teknik direktör Türk oyuncuya dünyanın en önemli futbolcularından biri olması için gereken araçları sağlamak istiyor demişler. Daha önemli bir rol vermek istiyor demiş, başlık atmış ve şöyle devam etmiş, yazı bitiyor zaten. Bernardo Silva'nın Real Madrid'in ilk 11'de yer bulması zor olacak. Özellikle de Rodri de takıma katılırsa Portekizli oyuncu her halükarda hem ilk 11'de hem de ikinci yarıda yedek olarak değerli bir seçenek olacak. Mourinho ona önemli bir oyuncu olacağını ancak mutlaka ilk 11'de oynayamayacağını söylemiş ve de öyle olacak. Dolayısıyla bu sezon Arda Güler'in Real Madrid'de gerçekten parlayacağı bir sezon olabilir. Mourinho ona liderlik rolü verecek, temel taktiksel kavramları öğretmeye çalışacak ve en iyi performans gösterebileceği, en rahat hissettiği pozisyona yerleşecek. Ancelotti'nin ve daha sonra Xabi Alonso ve Arbeloa'nın yaptığı hataları düzeltmek istiyor. Mourinho ile Arda Güler dünyanın en iyi futbolcularından biri olmayı hedefliyor. Bu sefer gerçekten bunu başaracağına inanıyor demiş gazete. Bakalım başka bir şey yazmış mı? Yok, bu kadar. Yazı bu kadar. Zaten bizim de hep söylediğimiz şeyler yıllarca, işte Ancelotti döneminde de. Xabi Alonso için ilk başta çok da öyle diyemem. Xabi Alonso Bellingham'ın yokluğunda Arda Güler'i 10 numara pozisyonda, forvetin arkasında 10 numara pozisyonda oynattı. Çokça değerlendirdi ama işte Bellingham'da gelince takıma bir anda o dönem Arda Güler'in de bir tık performansı düşmüştü. Her futbolcunun başına gelebilecek şeyler bunlar. O dönem Arda Güler'in performansını yükseltmek yerine Mourinho Bellingham'ı oyuna sürmeyi tercih etti. Bu daha da bir işi çıkılmaz hale soktu. Çünkü ikisi yan yana oynadıkları zaman Arda Güler'in de performansı etkileniyordu. Bellingham'ın da performansı etkileniyordu. Böyle bir şeyler oldu. Sonra Arbeloa yeniden onu 6-8 numara pozisyonuna çekti. Ama sonra işte Arbeloa orada bir akıllılık yaptı. Arda Güler'i orta sahanın solunda oynattı. En azından top ayağına geldiği zaman o sağ ayağından sol ayağına topu geçirmek zorunda kalmıyordu ve sol tarafında, orta sahanın solunda daha fazla asist yapmaya başladı. Yeniden o ritmini buldu. Bakalım, Mourinho şimdilik onu yani orta sahada farklı bir sistem kullanıyor Mourinho. Şu anda net bir 10 numara olarak oynatıyor diyemem ama kesinlikle önde oynatıyor diyebilirim. Yani 8 numara gibi duruyor ama 8'in biraz üstü, 8,5 9'a doğru, 9 olmaz 8,5 gibi bir pozisyonda oynatıyor şu anda Arda Güler'i ve Arda Güler çok daha etkin oluyor bu hazırlık maçlarında. Tabii ki lig maçlarında böyle mi oynatacak bilmiyoruz. Yani sonuçta basında bunlar yazılıyor. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.